Alzheimer hastası gardiyanlar, oyun kıran buglar ve akraba evliliği orklar. Oblivion'a hoş geldiniz. Bu topraklarda isterseniz onurlu bir savaşçı olarak tüm diyara düzen getirebilir ya da sadece basit bir tüccar olarak ticarete atılabilirsiniz. Ancak ruh emici psikopat gölge ustası bir asasin olmak varken neden bunlarla uğraşasınız ki? Oblivion'da toplam 10 farklı ırk bulunuyor. Kaplumbağa, Bella Ramsey, tacizci, fanboy, Isaac Newton, tekkendeki adam, Thor, Jimbro, pamuk işçisi ve son olarak orman fanboyu. Amacım tamamen suçsuz yere düştüğüm zindandan kurtulup her normal insanın yapacağı gibi karanlık sanatlarda ustalaşarak yeryüzündeki gelmiş geçmiş en kudretli suikastçı olmak. Yani amacıma uygun bir karakter yaratmam gerekiyor. Bu nedenle biraz düşündükten sonra hedefime en uygun ırk olan tacizciyi seçmeye karar verdim. Sen kaplama işini yap da ben biraz taciz edeceğim orayı ya. Macerama aylardır çürümek üzere yattığım bu zindanda başladım. Ancak her zamanki gibi karşı hücrede bulunan başka bir tacizcinin hakaretlerini dinlerken beklenmedik bir şey gerçekleşti. Jeffrey Epstein nedense beni kurtarmaya gelmişti. Yetişkin olduğumu bilmediğini varsayarak onunla konuşmaya başladığımda beni rüyasında gördüğünü söyledi. You are the one from my dreams. Are you sure? Bu bilgi beni daha da korkutsa da onu dinlemeye devam ettim. Anlattığına göre federal ajanlar peşindeydi ve şans eseri benim hücremde kaleden kaçış için gizli bir tünel bulunuyordu. Her ne kadar onları takip etmem gerektiğini söyleseler de aksini yapmaya karar verdim. Sonuçta cebinde 5 kuruş parası olmayan yozlaşmış bir psikopat olarak hapishaneden kurtulmak için önüme sürekli böyle fırsatlar gelmiyordu. Onların peşinden bir süre ilerledikten sonra aynı söyledikleri gibi suikastçılar tarafından saldırıya uğradılar. Ölen suikastçıların üzerlerindeki her şeyi toplamla birlikte sonunda kendime adam akıllı bir kıyafet bulmuştum. Ayrıca ölen gardiyanlardan birisinin kılıcını almayı da unutmadım. Şimdiden bir suikastçı gibi görünmeye başlamıştım. Adamların kapıdan çıkıp gitmelerini izlerken bir anda fareler tarafından saldırıya uğradım. Onları sakince uyardıktan sonra duvardaki yarıktan içeri girmeye karar verdim. Buradaki sandıklardan çeşitli erzakların yanı sıra yerde yatan bir iskeletin üzerinden bir yay ve bolca ok elde ettim. Ardından bir sonraki bölüme doğru ilerlemek üzere kapıdan içeri girdim. Karşıma çıkan ucubeleri tek tek alt etmemin ardından mağaranın derinliklerine inen yeni bir kapıya rastladım. Görünüşe göre goblinlerin kendine mesken tuttuğu bir yere gelmiştim. Burada muhtemelen yüzyıllardır yaşayan masum goblinlerin tüm neslini kuruttuktan sonra sandıklarındaki değerli eşyalara el koydum. Ardından duvarda bulduğum yeni bir yarığın içinden geçmemle birlikte tekrardan tanıdık sesler duymaya başladım. Onların yanına gittiğimde Epstein bana büyülü güçler vermeye karar verdim. Bu özellikler arasından bana en uygun olan görünmezliği seçtim. Elde ettiğim bu yeni özelliği kesinlikle kötü emellerim için kullanmayacaktım. Yolda bir süre ilerleyip korumaların kestiği tüm suikastçıları yağmaladıktan sonra çıkmaz bir sokakla karşılaştık. Gardiyanlar bana hayatım pahasına Epstein'i korumam gerektiğini söyleyerek suikastçılarla savaşmak üzere geri döndüler. Epstein'in yanına geldiğimde bana kainatın kaderiyle ilgili çok önemli bir görev verdi. Ancak bütün uğraşlarıma rağmen onu kurtarmayı başaramadım. Geri gelen gardiyan bana buradan çıkmanın tek yolu olan kanalizasyonun anahtarını verdi. Kendim için amacıma uygun bir sınıf yarattıktan sonra kanalizasyona doğru ilerlemeye başladım. Burada tekrardan birkaç fare ve goblini indirmemin ardından havalı kapıyı görmemle birlikte çıkışı bulduğumu anladım. Sonunda yeryüzüne adım atmayı başarmıştım. Merhum İmparator Epstein bana ölmeden önce tüm kainatın kaderini değiştirecek kadar önemli bir görev vermişti. Ancak bu tarz işler sadece aptal kahramanlar içindi. Benim masum insanları soymak, mezar yağmalamak ve para için suikast yapmak gibi daha önemli görevlerim vardı. Bu yüzden kendi amacıma odaklanmaya karar verdim. Her şeyden önce mağarada bulduğum değerli madenleri ve üzerimdeki gereksiz eşyaları satmam lazımdı. Bu nedenle az önce zindanından kurtulduğum şehre doğru ilerlemeye karar verdim. Şehrin içine girdiğimde bir süre sokaklarda dolaşarak bir tüccar aramaya başladım. Nihayet işimi görebilecek bir dükkana rastladığımda ise içeriye giriş yaptım. Ben Les. Les, bana Ayı Bobby diyebilirsin. Arkadaşlarım böyle mi sesleniyor? Ceketinde yazanın aynı. Lakabını nasıl aldın? Eskiden ayılarla güreşirdim. Cidden mi? Evet. Genelde kim kazanırdı? Hala burada olduğuma göre sence? Ne tür ayılar? Siyah ayılar, boz ayılar senin için fark etmez eder ne mi? kadar büyükse Pekala, o kadar iyi. seni buraya getiren nedir? Söyle. Çim biçicim. İster satın al ister rehin. Buradaki işimi hallettiğimde kendime yeni bir macera bulmak üzere şehrin dışına çıktım ve köprünün sonunda bir köye rastladım. Köyde karşılaştığım zavallı bir köylünün hüzünlü hayat hikayesini dinleyip onunla dalga geçmemle birlikte adam sinirlenerek arkasını dönüp gitmeye başladı. Kimse de benimle konuşurken bana sırtını dönemezdi. Bu nedenle adama ders olması adına 3. derece beyin travması verdikten sonra evinde bulunan tüm değerli eşyaları yağmalamaya karar verdim. Evden çıktığımda dinlenmek üzere evin karşısında bulunan hana doğru ilerlemeye başladım. Ama yukarıya çıkarken beni merdivende oturan sinsi bir adam durdurdu. Adama ihtiyacım olmayan
eşyaları satıp karşılığında elimdekinden daha kaliteli bir yay ve bir miktar ok satın aldım. Ardından üst kata doğru ilerlemeye devam ettim. Hancı'nın odalarından birindeki kilidi maymuncuk kullanarak açtıktan sonra güzel bir uyku çekmek üzere yatağa uzandım. Ancak kısa bir süre sonra gizemli bir figür tarafından uyandırıldım. Kapşonlu adama kim olduğunu sorduğumda kendini Lucian olarak tanıttı. Söylediğine göre Dark Brotherhood adındaki bir topluluğun üyesiydi ve benim masum bir köylüye beyin travması vermemi izledikten sonra bu topluluğa layık birisi olduğuma karar vermişti. Eğer bahsettiği bu gizli topluluğa katılmak istiyorsam Breville'in kuzeyinde bulunan Inn of Ile Omen adındaki hana gidip orada Rufio isimli bir adamı öldürmem gerekiyordu. Bunu yaptığımda Lucian benimle tekrar buluşacak ve beni bu gizemli topluluğun bir parçası yapacaktı. Lucian'a bu görevi seve seve yapacağımı söylediğimde gitmeden önce bana havalı bir hançer hediye etti. Alet nasıl hissettiriyor? Alet güzel hissettiriyor kral. Öyleyse bundan sonraki hedefim belliydi. Rufio adındaki yaşlı adamı bulup ortadan kaldırmam gerekiyordu. Bu nedenle handan çıkarak Lucian'ın bana söylediği lokasyona doğru ilerlemeye başladım. Yolda ilerlerken aynı zamanda kaçak avcılık yaptıktan ve birkaç masum büyücüyü öbür tarafa yolladıktan sonra sonunda istediğim yere ulaşmaya başarmıştım. Hanın kapısına içeriye girdiğimde her şeyden önce aradığım adam hakkında Hancı ile konuşmaya karar verdim. Hancı bana yaşlı adamın bodrum katında yaşadığını söyledi. Aldığım bilgiyle birlikte aşağıya indikten sonra sessiz adımlarla Rufio'nun odasını aramaya başladım. Yaşlı adamın icabına bakmamın ardından Lucian'ın tekrar gelmesi için yatağa yattım ve çok geçmeden beklediğim gibi uykumdan uyandırıldım. Lucian anlaşmanın Rufio'nun kanıyla yazıldığını ve bundan sonra artık benim de Dark Brotherhood'un bir parçası olduğumu söyledi. Söylediğine göre Seaden Hall şehrine giderek orada bulunan terk edilmiş bir evin bodrum katına gitmem gerekiyordu. Bu kapıya gizli şifreyi söylediğimde kutsal mabede giriş sağlayabilecektim. Bu nedenle aldığım bilgilerle birlikte hiç vakit kaybetmeden yeni görevimi yapmak üzere yola koyuldum. Tabii başka bir şehre günlerce yürüyerek gitmek istemiyordum. Bu nedenle tatlı dilimi kullanarak lokal bir at tüccarından bir binek ödünç aldım. Bugünden itibaren elde ettiğim bu yeni at sayesinde şehirden şehire çok daha kısa bir sürede yolculuk yapabilecek ve zaman kaybını... Atımın ufak bir kazaya kurban gitmesinin ardından koşmaktan başka bir çarem kalmamıştı. Birkaç gün süren uzun bir yürüyüşün sonunda nihayet Lucian'ın bana söylediği şehre ulaşmıştım. Ancak tam kapıdan içeriye girecekken beni bir gardiyan durdurdu. Görünüşe göre sergilediğim bazı davranışlar kulaktan kulağa yayılmış ve başıma bir ödül konmuştu. Yani bundan sonra suç işlerken daha temkinli olmam gerekiyordu. 1000 altınlık kefaretimi ödemek üzere karakola gidip burada gardiyanların garip hareketlerini seyrettikten sonra terk edilmiş binayı aramaya başladım. Nihayet aradığım evi bulduğumda ise kapısındaki kilidi kırarak içeriye girdim. İlk etapta sıradan bir bina gibi gözüküyor olsa da bodrum katında bir süre dolaşmamın ardından Lucian'ın bahsettiği kapıyı bulmuştum. Konuşan kapıya gizli şifreyi söyleyip içeriye girdikten sonra beni Ochiiv adındaki bir dinozor karşıladı. Onunla bir süre konuşmamın ardından bana çalışmaya hazır olduğumda yeni üyelerden sorumlu olan Vicente Valtieri'nin yanına gitmem gerektiğini söyledi. Ayrıca ayrılmadan önce kardeşliğe katılmam şerefine bana bir zırh seti hediye etti. Sonunda bir suikastçıya yaraşır bir kıyafete sahip olmuştum. Yeni zırhımı kuşanıp etrafa biraz göz attıktan sonra Vicente'nin odasına giriş yaptım. Karşımdaki adam 4. evre akciğer kanseri varmış gibi görünüyor olsa da bir vampir olduğunu iddia ediyordu. Vicente'ye benden ne yapmamı istediğini sorduğumda bana çeşitli kontratları tamamlayarak para kazanabileceğimi, üstelik bu işlerde bazı parametreleri karşıladığım takdirde bonus elde edebileceğimi anlattı. Kısacası zaten halihazırda işlediğim suçları yapmaya devam edecek ve bir de bunun üstüne ödeme alacaktım. Ona ilk görevimi sorduğumda bana bir korsan kaptanının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Hedefim imparatorluğun merkezindeki Waterfront limanında bulunan Maria Ellen adındaki bir geminin kaptanıydı. Aldığım bu yeni görevle birlikte tekrardan yola koyuldum. Şehre vardığımda ilk iş olarak çeşitli tüccarlara çalıntı mallarımı sattıktan sonra bana söylenen geminin yanına geldim. Ancak bunca korsanın arasından öylece geçip kaptanlarını öldürecek kadar güçlü değildim. Bu nedenle gemiye yüklenecek olan kargo kutularından birisinin içine girmeye karar verdim. Depodaki kutuların içinde geçirdiğim birkaç saatin ardından etrafın temiz olduğundan emin olduğumda dışarıya çıktım. Gemide bir süre dolaştıktan sonra kaptanın kabinine giden yolda iki korsanın sohbet ettiğine şahit oldum. Eğer kaptanın odasına girmek istiyorsam önce bu adamlardan kurtulmam lazımdı. Bu nedenle ilk korsanı beklemediği anda saldırarak indirmemin ardından diğerine oklarımı kullanarak delik deşik ettim. Buradaki dallamalardan kurtulduktan sonra kaptan kabinine çıkarak görünmez oldum. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kaptanı tamamen gizli bir şekilde ortadan kaldırmaya başarmıştım. Ama nasıl olduysa korsanlar durumu fark etmiş ve kapıya dayanmışlardı. Kaptanı gerçek anlamda donuna kadar soyup sandığındaki değerli her şeyi toplamla birlikte geminin güvertesine çıktım. Neyse ki imparatorlukta korsanların kötü şöhreti şimdilik benimkinden fazlaydı. Bu nedenle kargaşayı fark eden gardiyanlar benim tarafımda savaşmaya başladı.
İlk hedefimi aynı gerçek bir suikastçının yapacağı gibi arkamda hiçbir iz bırakmadan ortadan kaldırmayı başarmıştım. Bu yüzden iyi haberleri iletmek ve ödülümü almak üzere Vicente'nin yanına dönmeye karar verdim. Her ne kadar bu kadar kısa süre içinde saçlarını nasıl uzattığını anlam verememiş olsam da görevi başarıyla tamamladığımı söylediğimde ödül olarak büyülü bir yüzük kazandım. Ona sıradaki hedefimin kim olduğunu sorduğumda ise bu defa alışılagelmişin dışında bir görevim olduğunu öğrendim. Vicente benden kaza süsü verilmiş bir suikast düzenlememi istiyordu. Anlattıklarına göre hedefim Buruma şehrinde yaşayan Bael'in adındaki bir orman fanboyuydu. Eğer şüphe çekmeden ve hedefimden başka kimseyi öldürmeden bu görevi tamamlarsam ekstra bonus bir ödeme alacaktım. Yeni kontratımı almamla birlikte kuzeyde bulunan Buruma şehrine doğru yola koyuldum. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Buruma'ya gelmemle birlikte gizlice Bael'in evine doğru ilerlemeye başladım. Kapıdaki kilidi kırıp içeriye girdikten sonra sessiz adımlarla yukarıya doğru çıkmaya başladım. Vicente'den öğrendiğim bilgilere göre Bael'in akşam saat 8 ve 11 arasında sandalyesine oturmayı seviyordu. Bu nedenle olaya kaza süsü vermek adına yukarıda bulunan hayvan kafasının çivilerini gevşeterek onun üzerine düşürmem gerekiyordu. Gizli bölmeden içeriye girip burada saat 8 olana kadar beklememin ardından buraya gelme amacımı yerine getirdim. Görünüşe göre plan işe yaramıştı. Sırada binadan fark edilmeden çıkış yapmak vardı. Görünmezlik yeteneğimi kullanarak binanın bodrum katına indikten ve burada bulunan değerli her şeyi göt cebime koyduktan sonra arka kapıdan dışarıya çıktım. Bu görevi de sorunsuz bir şekilde tamamlamayı başarmıştım. Bu nedenle kasabada bulunan bir tüccara çaldığım eşyaları satıp ardından Vicente'nin yanına geri dönmek üzere ilerlemeye başladım. Vicente'ye kontratın tamamlandığını söylediğimde bana ödül olarak yeni büyülü bir hançer ve bir miktar altın verdi. Üstelik son başarılarımın ardından artık resmi olarak katil rütbesine yükseldiğimi söyledim. Ona yeni kontrat için hazır olduğumu belirttiğimde bana yeni görevimi anlatmaya başladı. İşin garip yanı sıradaki hedefimi önceden tanıyordum. Vicente benden zindan komşum olan tacizciyi ortadan kaldırmamı istiyordu. Hem beni aylarca haraslayan bu adamdan intikamımı alacaktım hem de üstüne ödül kazanacaktım. Üstelik zindana nasıl girebileceğimi bu diyardaki herkesten daha iyi biliyordum. Vicente eğer bu süreçte hiçbir gardiyan zarar vermezsem önceki seferler gibi bonus alabileceğimi söyledim. Bu sebeple yeni hançerimi denedikten ve seviye atladıktan sonra macerama başladığım yere geri dönmek üzere yola koyuldum. Nihayet kanalizasyon kapısına ulaştığımda içeriye doğru ilerlemeye başladım. Burada bulunan nükleer çöp suyunda duş aldıktan sonra sonunda zindana doğru ilerleyen gizli geçite gelmeyi başarmıştım. Ancak beklediğimin aksine zindana ulaşmak düşündüğüm kadar kolay olmayacaktı. Görünüşe göre imparatorun suikastinin ardından buraya da gardiyanlar yerleştirilmişti. Üstelik bonusu almak istiyorsam onlara yakalanmadan ilerlemem gerekiyordu. Burada bulunan bir gardiyanın cebinden zindanın anahtarlarını çalmamın ardından ilerlemeye devam ettim. Sonunda macerama başladığım hücreye geri döndüğümde hedefim Vale'nin bir gardiyanla muhabbet ettiğine şahit oldum. Gardiyanın olay yerinden uzaklaşmasını bekledikten sonra hedefime doğru yürümeye başladım. Ancak tam kapıyı açacakken adam benim kim olduğumu hatırlayarak benimle konuşmaya başladı. Onu buradan kaçırmam gerektiğini söylediğine göre neden burada olduğuma dair en ufak bir fikri bile yoktu. Bu nedenle tamamen gizli bir şekilde arkasına geçerek onu sırtından bıçakladım. Tabii geldiğim bütün bu yolu tekrardan geri yürüyecek halim yoktu. Bu yüzden hiçbir şey olmamış gibi zindan kapısından dışarıya çıkmaya karar verdim. Sonuçta bu şehirdeki gardiyanların dikkat süresi alfa jenerasyonu TikTok izleyicilerinden farksızdı. Buradan çıkıp tekrardan Vicente'nin yanına döndüğümde bana ödenecek altının yanı sıra bonus olarak büyülü bir terazi verdi. Bu terazi envanterimde bulunduğu sürece gücümü, zekamı ve çevikliğimi artıracak ancak kişiliğimi kötü yönde etkileyecekti. Zaten karaktersiz bir cani olduğum için bu benim için büyük bir sorun değildi. Vicente'ye sırada kimi öldürmem gerektiğini sorduğumda bu defa birisini öldürmeyeceğimi, aksine bir çeşit kurgu düzenlemem lazım olduğunu öğrendim. Mortier isimli bir adam yanlış zamanda yanlış kişilerden borç almıştı. Sonucunda bu adamlar Mortier'in peşine bir kiralık katil takmıştı. Korol şehrinde bulunan bu şahsın evine giderek bana verilen özel zehirli hançerle kiralık katilin gözü önünde bu adamı bıçaklamam gerekiyordu. Geri kalan detayları bizzat Mortier'in kendisi bana aktaracaktı. Birkaç gün süren yolculuğun ardından Korol şehrine ulaşmaya başarmıştım. Bana söylendiği gibi adamın evine giriş yaptıktan sonra beni girişte Mortier'in kendisi karşıladı. Bana çok fazla vaktimiz olmadığını, peşindeki tefecinin her an içeri girebileceğini söyledi. Adam tam içeri girdiği esnada Vicente'nin bana verdiği zehirli hançerle onu bıçaklayacak ve felç geçirmesini sağlayacaktım. Ancak ne yaparsam yapayım gelen adama zarar vermeden ortamdan uzaklaşmam gerekiyordu. Böylece tefeci şahit olduklarını patronlarına anlatacak ve ölü olarak bilindiği için Mortier'in borcu tarihe karışacaktı. Tabii görevim burada sona ermeyecekti. Aradan geçen bir günün ardından kiliseye giderek panzehiri tırnak içindeki cesede vermem gerekiyordu. Aynı Mortier'in dediği gibi adam içeri girdiği anda onu zehirli hançerle bıçakladım. Ancak buraya kadar gelmişken elim boş gidecek halim yoktu. Bu nedenle peşimdeki adamı aldırış etmeden Mortier'in evini yağmalamaya başladım. Sonuçta komadayken ne yaptığımı anlayamazdım. Mortier'in evindeki para eden her şeyi topladıktan sonra şehir dışına doğru kaçmaya başladım. Bana söylendiği gibi tam bir gün beklememin ardından şehir merkezindeki kiliseye giriş yaptım. Kilisenin mahzeninde bulunan mezarlıkta bir süre dolaştıktan sonra sonunda komadaki Mortier'i bulmayı başarmıştım. Ancak ortada ufak bir sorun vardı. Mortier'in söylediğine göre tüm ataları şu an bulunduğumuz mezarlıkta yatıyordu ve onu yalandan öldürmemiz onları kızdırmıştı. Yani kiliseden çıkmadan önce adamın akrabalarını şamarlamamız gerekiyordu.
Mortier'in tüm ölmüş akrabalarını dövdükten sonra sonunda tek parça halinde çıkışa ulaşmaya başarmıştık. Adama şehir merkezinde bulunan hana kadar eşlik etmemin ardından gelişmeleri Vicenti'ye iletmek üzere tapınağa geri dönmeye karar verdim. Vicenti'ye güzel haberleri verdiğimde bana ödül olarak özel bir kolye verdi. Aynı zamanda tekrardan bir rütbe atladığımı ve bundan sonra tapınağa evin yanındaki kuyudan girip çıkabileceğimi söyledim. Bana kısa yolun anahtarını vermesiyle birlikte artık elinde benim için daha fazla kontratının kalmadığını belirttim. Anlattığına göre bundan sonraki görevlerimi Ochiva'dan almam gerekiyordu. Ayrıca yanından ayrılmadan önce Vicenti kardeşliğe verdiğim hizmetlerden ötürü eğer istersen beni vampir yapabileceğini söyledim. Ama bu bir başka videonun konusu. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Ochiva'nın yanına geldiğimde ona direkt yeni kontratımı sordum. Sıradaki hedefim imparatorluk şehrinde yaşayan Faelin adındaki bir elf ile ilgiliydi. Bu adam uzun yürüyüşler yapmasıyla biliniyordu. İşin kötü yanı elf hakkında elimizde bundan başka bilgi bulunmuyordu. Yani eğer onu bulmak istiyorsam dedektiflik yapmam gerekecekti. Ancak sürekli kontrattan kontrata koşuşturmak beni fazlasıyla yormuştu. Bu nedenle yeni görevime başlamadan önce yolumun üzerindeki harabeleri ve mağaraları araştırmaya karar verdim. Buradaki işim bittiğinde tekrardan görevime dönmek üzere şehir merkezine giriş yaptım. Meydanda geçirdiğim birkaç saatin ardından sonunda bana söylenen elfi bulmuştum. Adamla biraz konuştuktan sonra mental sağlığının çok da yerinde olmadığını anlamam uzun sürmedi. Görünüşe göre Faelin ağır bir şekilde Sukuma bağımlısıydı. Sukuma içine bir anlığına gökleri çıkartıp sonra yavaş yavaş yerin dibine gömen bağımlılık yapıcı yasa dışı bir iksirdi. Faelin eğer ona bu iksirden getirirsem benimle arkadaş olabileceğini söyledi. Anlattıkları doğruysa Braville'de geceleri Sukuma satan Nordin adında bir adam bulunuyordu. Eğer bu elfi şüphe çekmeden öldürmek istiyorsam onun huyuna gitmem gerekiyordu. Bu nedenle elfin isteğini yerine getirmeye karar verdim. Braville'e geldiğimde her şeyden önce bir tüccara yağmaladıklarımı sattıktan sonra elfin bana söylediği torbacıyı aramaya başladım. Nordinor isimdeki adamı gecenin köründe sokak arasında bulduğumda ondan bir şişe Sukuma satın aldım. Ertesi gün tekrardan elfin yanına gelip ona şişeyi uzatmamla birlikte adam zevkten dört köşe oldu. Ardından beni Lordmir adında başka bir adamın evine davet etti. Söylediğine göre Lordmir evini bir süredir kullanmıyordu. Bu nedenle Faelin onun yokluğunda gizlice evini kullanıyordu. Elfin işini bitirmek için bundan daha iyi bir fırsat bulamazdım. Bu yüzden daveti kabul ettim. Ancak içeriye girdikten sonra harekete geçmeden önce evin güvenli olduğundan emin olmaya karar verdim. Etrafta bir süre gezinmemin ardından binanın bodrum katında Lordmir olduğunu tahmin ettiğim bir ceset keşfettim. Bu evin neden boş olduğunu açıklıyordu. Binada elf ve benden başka kimsenin olmadığından emin olduktan sonra hançerimi kullanarak gizlice işini bitirdim. Rapor vermek için Ochiva'nın yanına geri döndüğümde ise ödül olarak Shadow Hunt adında bir yay kazandım. Yeni silahımı test edip seviye atlamamın ardından bir sonraki görevimi almaya karar verdim. Ochiva benden bir paralı asker liderini ortadan kaldırmamı istiyordu. Oblivion'ın batısında Saç adı verilen bir hisar vardı. Bu eski kalede savaş lordu Roderick ve onun paralı askerleri yaşıyordu. Söylentilere göre Roderick son zamanlarda bir hastalığa yakalanmıştı ve onu hayata bağlayan tek şey günlük olarak aldığı özel ilaçlarıydı. Görevim hisara gizlice sızarak ilaç dolabındaki özel iksiri zehirli bir şişeyle değiştirmekti. Ancak eğer bonusu almak istiyorsam tüm bunlara ek olarak kaledeyken kimsenin beni fark etmemesi gerekiyordu. Ochiva'dan zehirli şişeyi aldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden hisara doğru yola koyuldum. Your money or your life? Hey, old man. Give me everything. Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me. Uzun ve yorucu bir yolculuğun sonunda nihayet hisara ulaşmaya başarmıştım. Etrafa biraz göz atmamla birlikte bulduğum gizli bir kapıdan içeriye girdim ve Roderick'in odasını aramaya başladım. Üstün gizlilik yeteneklerim sayesinde kimseye yakalanmadan Roderick'in odasına ulaşmaya başarmıştım. Ama Ochiva'nın istediği gibi ilacı zehirle değiştirmemin ardından tehlikeli bir şey yapmaya karar verdim. Buraya kadar sızmışken ellerim boş dönemezdim. Bu nedenle görünmezlik büyümü kullanarak savaş lordunun özel sandığını yağmalamaya başladım. Tekrardan geldiğim yoldan gizlice geri ilerleyip içeride devreye gezen gardiyanları tek tek atlattıktan sonra sonunda çıkışa ulaşmıştım. Ochiva'ya iyi haberleri verdiğimde ödül olarak havalı bir kostüm kazandım. Sırada beni öncekilerden çok daha farklı bir görev bekliyordu. Ochiva'nın söylediğine göre Skingar şehrinde bulunan bir partiye davet edilmiştim. Jet ski efendim. Ne tipi? Jet ski istiyormuş. Oraya vardığımda birbirinden şanssız 5 misafirle tanışacaktım. Görevim malikendeki partide bulunan kişileri gizlice ortadan kaldırmaktı. Aynı zamanda partiye katılanlar malikende bir yerlerde altın dolu gizli bir sandık olduğunu düşünüyorlardı. Üstelik aralarındaki anlaşmaya göre misafirlerden birisi bu sandığı bulana kadar kimse binadan dışarı çıkmayacaktı. İşin komik yanı aslında içeride ne gizemli bir sandık ne de altın dolu keseler vardı. Bu misafirlerin dışarı çıkmaması için ortaya atılmış bir yalandı. Ochiva ile olan konuşmam bittiğinde partiye katılan
katılmak üzere yola çıktım. Skingard sokaklarında bir süre gezindikten sonra sonunda bahsedilen malikaneye varmıştım. Binanın kapısında beni Fafnir adındaki bekçi karşıladı. Söylediğine göre o da planımızın bir parçasıydı. Ben içeri girdiğimde arkamdan binanın kapısını kilitleyecek ve başka kimsenin buraya gelmeyeceğinden emin olacaktım. İçeriye adım attığımda beni hayatımda gördüğüm en çirkin varlık karşıladı. Vegan Teacher'a hayat hikayemi anlattıktan sonra geri kalan misafirlerle zayıf noktalarını öğrenmek için tek tek tanışmaya başladım. Ardından malikaneyi gezmeye karar verdim. Sonuçta görevim tüm davetlileri gizlice ortadan kaldırmaktı. Bu nedenle çevreye hakim olmam gerekiyordu. Tabii etrafı araştırırken değerli eşyaları da çalmayı ihmal etmedim. Tüm evi avucumun içi gibi öğrenmemle birlikte artık görevim için hazırdım. Üstelik ben evi araştırırken tüm misafirler malikanenin farklı köşelerine dağılmışlardı. Onları gizlice ortadan kaldırmak için bundan daha iyi bir fırsat bulamazdım. Bu nedenle misafirleri tek tek avlamaya başladım. Son misafiri de cehenneme yollamamla birlikte buradaki işim bitmişti. Ancak Ochiwa yaşayanları anlatmak üzere tapınağa doğru ilerlerken sokaktan birisinin bana seslendiğini sezdim. Ne istediğini öğrenmek için yanına geldiğimde karşımdaki elf bana burada konuşamayacağımızı, akşam olduğunda onunla büyük kilisenin arkasında buluşmam gerektiğini söyledi. Eğer onu dinlersem pişman olmayacağımı da ekleyerek kalabalığın arasına geri karıştım. Her ne kadar yapmam gereken daha önemli işlerim olsa da bu cüce elf beni oldukça meraklandırmıştı. Bu nedenle dediği gibi hava karardığında kilisenin olduğu yere gitmeye karar verdim. Elfle tekrardan buluştuğumuzda bana vereceği görevi yapmam karşılığında bol bol altın vaat etti. Ardından derdini anlatmaya başladı. Glartner ismindeki elf çok büyük bir komplonun ortasında olduğunu iddia ediyordu. Söyledikleri doğruysa kendisi onu ortadan kaldırmak isteyen güçler tarafından sürekli izleniyordu. Benden istediği ise onun şüphelerinin doğruluğunu ispatlamamdı. Eğer bana vereceği hedefleri takip edip gün içerisinde ne yaptıklarını ona raporlarsam karşılığında bana ödeme yapacaktı. Glartner'e görevi kabul ettiğimi söylediğimde ilk hedefimi anlatmaya başladı. Takip etmem gereken ilk kişi Bernadette Penance adında bir kadındı. Sabah 6 sularında Glartner'in evinin oraya giderek onu beklemem gerekiyordu. Bana görevi tamamladığımda yarın akşam tekrar aynı yerde buluşabileceğimizi söyledikten sonra elf arkasını dönüp ilerlemeye başladı. Gizlice Glartner'in göç cebindeki her şeyi çalmamın ardından bana verdiği görevi yapmak üzere dediği yere doğru gitmeye karar verdim. Sabah olduğunda evinden çıkan kadını bana söylendiği gibi takip etmeye başladım. Kadın her şeyden önce kilisede sabah namazını kıldıktan sonra ara sokaklardan ilerleyerek şehrin dışına çıktı. Ardından tarlada çalışmaya başladım. Hazır buraya kadar gelmişken tarladan biraz göz hakkı almayı da unutmadım. Derken kadın buradaki işi bittiğinde tarladan dışarıya doğru yürümeye karar verdim. Büyük ihtimalle bu esnadan sonra Glartner'i takip etmeye başlayacaktım. Ancak tahminlerimin aksine kadın nedense karşıda bulunan başka bir tarlaya giriş yaptı. Burada bir süre garip hareketler yapan işçileri seyrettikten sonra şüphenin tekrar ayaklanmasıyla onu takip etmeye devam ettim. Kadın şehre tekrardan giriş yapıp başka birisinin apartmanını akşama kadar süpürmesinin ardından evine geri döndüm. Hazır hava kararmışken gördüklerimi anlatmak üzere kiliseye doğru koşmaya başladım. Glartner bana şüphesinin doğru olup olmadığını sordu. Elfe şüphelerinde haklı olduğunu ve kadının onu öldürmek üzere görevlendirilmiş bir ajan olduğunu söylediğimde bana ödül olarak 150 altın verdi. Ardından bir sonraki hedefimi anlatmaya başladım. Benden bu defa kısa geçit ve Doğu Köprüsü'nün arasında bulunan büyük evde yaşayan Totius Sextius adında bir adamı takip etmemi istiyordu. Sabah olduğunda benden istenileni yerine getirmek üzere hedefimi gizlice takip etmeye başladım. Adam ilk olarak kaleye giderek buradaki soylularla muhabbet ettikten sonra atıyla birlikte doğa gezisine çıktı. Akşama kadar burada takılmasının ardından şüpheli herhangi bir aktivite yapmadan dairesine geri döndüm. Tekrardan kiliseye gidip elfi bir süre bekledikten sonra Glartner'e her şeyi anlatmaya başladım. Totius'un gerçekten de şeytani planlar yaparak onu ortadan kaldırmayı hedeflediğini söylediğimde elf haklı olduğunu düşünerek mutluluktan havaya uçtu. 150 altını tekrardan cebe indirmemle birlikte ona sonraki hedefimi sordum. Sıradaki görevim David adındaki son şüpheliyi takip etmekti. Glartner'in söylediğine göre bu adam ona karşı düzenlenen komplonun elebaşıydı. Adam güne aynı ilk hedefim olan Bernadette gibi tarlada çalışarak başladı. Öğle vakti geldiğinde mola vererek civardaki köylülerle sohbet etmesinin ardından tekrardan işine döndü. Akşama kadar burada çalıştıktan sonra evine doğru ilerlemeye başladı. Böylece son şüpheliyi de takip ederek görevimi tamamlamayı başarmıştım. Bu nedenle ödülümü almak üzere elfin yanına döndüm. Ancak Glartner ile yeniden buluştuğumda bana 200 altın vermesiyle birlikte benim için son bir işinin daha olduğunu söyledi. Elime bir kağıt parçası sıkıştırdıktan sonra üzerinde yazanları yaparsam çok daha fazla altın kazanacağımı temin ettim. Kağıdı okumaya başladığımda bunun bir ölüm listesi olduğunu anlamam uzun sürmedi. Glartner benim tüm şüphelileri ortadan kaldırmamı istiyordu. Bu insanların masum olduğundan adım kadar emin olsam da altın için yapmayacağım şey yoktu. Bu nedenle hazır hava karanlıkken ilk kurbanım David'in evine doğru ilerlemeye başladım. Help! Help! I'm being attacked! Her ne kadar elimde kanlı bir hançerle başka birine ait bir evin içinde iki cansız bedenle aynı odada basılmış olsam da muhafız bu durumu garipsememişti. İlk etapta bunun yolun sonu olduğunu düşünsem de gardiyan beni sadece hırsızlıkla suçluyordu ve 80 altından ibaret kefaretimi ödersem bundan kurtulabileceğimi söylüyordu. Zaten bu adamların evinden çaldığım eşyalar kefaretimden daha pahalıydı. Bu nedenle memur beyle birlikte hırsızlık borcumu ödemek üzere karakola kadar gitmeyi kabul ettim. Gardiyanlara kefaretimi ödedikten sonra bir sonraki hedefimin evine doğru ilerlemeye başladım. I'm listening.
Kadınla bir süre cebelleştikten sonra sonunda onu da alt etmeyi başarmıştım. Son olarak Totius'un işini bitirmek üzere öğle vakti şehir dışına çıktım. Adam gözlemlediğim kadarıyla bu saatlerde doğa yürüyüşü yapıyordu. Birisini gizlice ortadan kaldırmak için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Son hedefin de ölmesiyle birlikte artık geriye Glartner'e rapor vermekten başka bir şey kalmamıştı. Elfi kilisenin arkasında bir süre bekledikten sonra yanına doğru ilerleyerek ona yaptıklarımı tek tek anlatmaya başladım. Glartner duydukları karşısında mutluluktan havaya uçarak bana tamı tamına 1000 altın ödül verdi. Tamamen helal yollara kazandığım bu altınları cebe indirmemin ardından Glartner'i gizlice takip etmeye başladım. Sonuçta bu adam bana bu kadar ödül verebilecek kadar zenginse parasının mutlaka bir kaynağı olmalıydı. Onun evine girmesini bekleyemin ardından kapısında bulunan kilidi maymuncuk kullanarak kırdım. Bu deli elfin evindeki her şeyi ama gerçek anlamda her şeyi çaldıktan sonra merdivenlerden yukarı çıkarak sonunda yatak odasına ulaştım. Paranoyak bir adamın korkularını besleyerek onu paranoyalarının gerçek olduğunu inandırmış ve sırf karşılığında ödül alabilmek adına adamın şüphelendiği masum komşularını bir ortadan kaldırmıştım. Sonunda Glartner gerçekten de haklı çıkmıştı. Ortada gizli bir komplo yoktu. Casuslar da yoktu. Sadece bir tek tehdit vardı ve o tehdit şimdi onunla aynı odanın içindeydi. Bu görevi de başarıyla tamamladığıma göre artık asıl hedefime odaklanabilirdim. Bu yüzden tapınağa geri dönerek Ochiva'ya yaptıklarımı anlatmaya başladım. Görevi tam da istediği gibi tamamladığımı söylediğimde beni Night Mother'ın lütfuyla kutsadı. Ochiva'ya elinde daha fazla görevinin olup olmadığını sorduğumda benim için çok önemli bir görev olduğunu söyledi. Görevim Adamus Filida adında bir imparatorluk kahramanını ortadan kaldırmaktı. Bu adam tüm kariyerini Dark Brotherhood'un peşinde geçirmişti. Kontratlarımızı sekteye uğratmış, aramızdaki en iyi suikastçileri katletmiş ve topluluğumuzun sonunu getirmek için elinden ne geldiyse yapmıştı. Onu daha önceden de ortadan kaldırmak için denemeler olmuş ancak hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ochiva'nın söylediğine göre bu görevi benden başka kimse yapamazdı. Filida uzun yıllar süren hizmetinin ardından emekli olmuş ve Leaven şehrinde sakin bir hayat sürmeye başlamıştı. Ochiva bana bu görev için kullanabileceğim büyülü bir ok verdi. Citis'in gülü adı verilen bu büyülü nesne hedefi tek hamlede ortadan kaldırmak için tasarlanmıştı. Ancak okun büyük bir zayıf noktası bulunuyordu. Neredeyse her canlıyı öldürebilecek güçte olsa da zırhları delip geçemiyordu. Yani Filida'yı zırhını kuşanmadığı bir esnada yakalamam gerekiyordu. Tabii görevim sadece onu öldürmekle sınırlı değildi. Bonusu almak istiyorsam Filida öldükten sonra cesedinden parmağını kesip ardından bu parmağı imparatorluk şehrindeki varisinin masasına koymam lazımdı. Leaven şehrine ulaştığımda etrafı dikkatlice gözlemlemeye başladım ve çok geçmeden Filida'nın şehrin ortasındaki bir gölette yakandığını fark ettim. Her ne kadar bunu neden dışarıda fırtına varken yaptığını anlam veremesem de elime bundan daha iyi bir fırsat geçemezdi. Bu nedenle Sifis'in gülünü yayıma yerleştirerek efsanevi kahraman Filida'ya doğru nişan aldım. Holy crap! That's a lot of damage! Suya atlayıp adamın parmağıyla birlikte tüm eşyalarını çaldıktan sonra şüphe çekmeden olay yerine uzaklaşmaya karar verdim. Buradaki işim bittiğinde Ochiva'nın söylediği gibi imparatorluk şehrine giderek gizlice Filida'nın varisinin ofisine girdim. Ardından adamın parmağını masanın içine yerleştirdim. Ochiva'ya iyi haberleri ilettiğimde bana ödül olarak yüklü bir miktar altın verdi. Ayrıca benim için çok önemli bir haber olduğunu söyledi. Beni bu topluluğa katan kişi olan Lucian bizzat bana mühürlü bir mektup göndermişti. Görünüşe göre üst rütbeler beni daha önemli bir görev için seçmişti. Mührü kırıp mesajı okuduğumda Lucian'ın benimle Seedon Hall yakınlarında bulunan harabe bir hisarda buluşmak istediğini öğrendim. İşin garip yanı bu mesajı ne olursa olsun diğer suikastçilerle paylaşmam gerekiyordu. Tapınaktan çıkıp hisara ulaştığımda içeriye doğru giden gizli bir kapı keşfettim. Buradan içeri girdiğimde beni bizzat Lucian'ın kendisi karşıladı. Söylendiğine göre artık yeteneklerimi ve sadakatimi test etme vakti gelmişti. Dark Brotherhood'un içine ne amaçlandığı bilinmeyen bir hain sızmıştı. Neyse ki topluluğun en yeni üyesi olduğumdan şüpheliler arasında ben yer almıyordum. Çünkü onun var olduğu ben daha gelmeden önce anlaşılmıştı. İşin kötü yanı aramızdaki hain benim dışımda herkes olabilirdi ve onun kim olduğunu bilmemizin hiçbir yolu yoktu. Bu nedenle Lucian benden tapınağın tüm üyelerini ortadan kaldırmamı istiyordu. Böylece sonunda diğer masum üyeler de arada kaynayacak olsa da hain yok edilmiş olacaktı. Zaten tapınaktaki bütün görevleri ben yaptığımdan diğer üyelere gerek yoktu. Ona görevi seve seve yapacağımın garantisini verdikten sonra odasındaki her şeyi yağmalamaya başladım. Burada çeşitli değerli eşyaların yanı sıra daha sonradan işime yarayabilecek olan zehirli elmalar buldum. Ardından bana verilen görevi yerine getirmek üzere yola koyuldum. Tapınağa ulaştığımda hiç vakit kaybetmeden bir zamanlar kardeş dediğim suikastçileri tek tek avlamaya başladım.
Son suikastçıyı da halletmemle birlikte bana verilen görevi başarıyla tamamlamıştım. Bu nedenle Lucian'ın yanına geri dönmek üzere yola koyuldum. Lucian'a görevi tamamladığımı söylediğimde artık görevlerimi onunla konuşarak almayacağımı, bugünden itibaren Oblivion'ın dört bir yanına gizlenmiş notları takip ederek kontratlarımı toplayabileceğimi öğrendim. Aynı zamanda bana Shadow Mir adında özel büyülü bir binek hediye etti. Buradaki yatakta dinlenip seviye atladıktan sonra yeni atıma binerek yola koyuldum. İlk notu incelediğimde hedefimin bir necromancer olduğunu öğrendim. Leafrot mağarasına giderek büyücü kendini ölümsüz bir yaratığa dönüştürmeden önce onu ortadan kaldırmam gerekiyordu. Mektupta yazan mağaraya geldiğimde adamı aramaya başladım. Büyücüyü ortadan kaldırmamın ardından bir sonraki notun olduğu lokasyona gittim. Notta yazdığına göre Draconis soyadını taşıyan herkesi öldürmem gerekiyordu. Ancak 5 aile üyesinden sadece bir kişinin güncel olarak nerede yaşadığı yazıyordu. Eğer hepsinin işini bitirmek istiyorsam her şeyden önce Perania Draconis'ten diğerlerinin yerini öğrenmem lazımdı. Yaşlı kadını cehenneme yollamamın ardından cebinde diğer aile üyelerinin adreslerinin yazdığı bir not buldum. Ardından yeni hedeflerimi yok etmek üzere yola koyuldum. Draconis ailesinin soyunu kurutmamla birlikte sonraki notun olduğu yere geldim. 3. notta yazılanlara göre sırada yakın dövüş ustası bir Khajiit'i öldürmem gerekiyordu. Ancak Bruma'da yaşayan bu adam kendisine bir saldırı yapılacağından haberdardı. Bu nedenle önceden şehir muhafızlarına rüşvet vererek bir kavga çıkması durumunda karışmamalarını tembihlemiştim. Aldığım bilgilerle birlikte Bruma'ya doğru yola koyuldum. Boksörün evine giriş yaptığımda her şeyden önce evindeki eşyaları çalmaya başladım. İşin garip yanı sandıkların birisinden Lucian'ın giydiğinin aynısı olan bir cübbe bulmuştum. Yeni havalı kıyafetimi kuşandıktan sonra evin bodrum katına giden gizli bir kapı keşfettim. Aşağıya indiğimde ise aradığım adamın bir yatakta uyuduğunu fark ettim. Boksörü zor da olsa alt etmeye başarmıştım. Bruma'dan çıktıktan sonra 4. notun olduğu yere doğru ilerlemeye başladım. Bu defa görevim Shalez adındaki bir Argonian'ı öldürmekti. Notta yazılanlara göre su basmış bir mağarada yaşıyordum. İşin kötü yanı Argonianlar su altında nefes alabilen canlılardı. Yani ona karşı bir şansım olmasını istiyorsam mağaradayken sudan olabildiğince kaçınmam lazımdı. Kertenkelenin işini bitirdiğimde sonraki notu almak üzere Redman Hisarı'na doğru yola çıktım. Burada bulunan tabutun içindeki notu aldığımda yeni hedefimin aynı benim gibi bir Dark Elf olduğunu öğrendim. Peşinde olduğum Alval Uvani adındaki adam tüccarlık yaptığından Oblivion topraklarında sürekli oradan oraya geziyordu. Bu nedenle onu öldürmek için en iyi yeri ve zamanı kendim bulmam gerekiyordu. Ancak aynı zamanda elf yıkım büyülerinde oldukça ustaydı. Yani onunla savaşmaya çalışmak çok da akıllıca bir karar olmazdı. Tabii benim zaten onunla savaşmaya niyetim yoktu. Yanımda bolca elma bulunuyordu. Elfin izni birkaç gün sürdükten sonra sonunda planlarımı gerçekleştirebileceğim mükemmel yere bulmuştum. Hana giriş yapmamın ardından adamın masasında Lucian'dan çaldığım zehirli elmalardan koydum. Ardından olacakları seyretmeye başladım. Planım gerçekten de işe yaramıştı. Masada kalan fazla elmaları tekrar cebime doldurduktan sonra 6. notu almak üzere dışarı çıktım. Notun olduğu yere vardığımda sırada Halfstein ismindeki bir barbarı öldürmem gerektiğini öğrendim. Yazılanlar doğruysa adam Nol Dağı'nın tepesine bir kamp kurmuştu. Barbarın işini bitirdiğimde sonraki notun olduğu lokasyona doğru ilerlemeye başladım. 7. not diğerlerinin aksine bir zindanın içinde gizliydi. Yani ona ulaşmadan önce içeriği temizlemem gerekiyordu. Mağarada bulunan tüm haydutları temizleyip etrafı yağmaladıktan sonra sonunda aradığım notu bulmuştum. Notta yazılanlara göre saat akşam 6 ve gece 1 arasında Bravil'de bulunan heykelin oraya gitmem lazımdı. Tam da bu vakitlerde Ungolim adındaki elf bu heykele dua etmeye geliyordu. Aynı zamanda Bruma'da öldürdüğüm boksör gibi Ungolim'de saldırıya uğrayacağından haberdardım. Bu nedenle o da aynı şekilde gardiyanlara haber salmıştı. Bravil'e giriş yaptığım gibi hedefimi indirmek üzere heykele doğru ilerlemeye başladım.
Tam son hedefimi öldürdüğüm anda Lucien yanımda belirdi. Anlaşılan o ki bana verilmesi gereken notlar başkaydı. Bunca zamandır aslında farkında olmadan Dark Brotherhood'un kendi adamlarını avlıyordum. Yani yanlış kağıtları topladığım için kazayla topluluktaki en saygın suikastçileri öldürmüştüm. Üstelik işin komik tarafı, bu emirleri bana vermesi gereken kişi Lucien olduğundan herkes onun hain olduğunu düşünecekti. Lucien bana notların birisi tarafından sistematik bir şekilde değiştirildiğini, yani hainin hala aramızda olduğunu söyledi. 8. notun olması gereken yere gidip görevleri kimin karıştırdığını bulmam gerekiyordu. Lucien'in dediği gibi sonraki notun konulacağı yere vardığımda bir köşeye saklanıp beklemeye karar verdim ve çok geçmeden gerçekten de bir adamın notun olduğu varili kurcalamaya başladım. Onunla konuşmak üzere yanına geldiğimde adam direkt ötmeye başladı. Anlattığı hikaye doğruysa kendisi sadece bir piyondu. Cübbeli bir adam notları değiştirmesi için ona para veriyordu. Gizemli adamın ne yüzünü görmüş ne de adını duymuştu. Onun hakkında bildiği tek şey düzenli olarak yakında bulunan deniz fenerindeki kilere uğramasıydı. Notları değiştiren adamı evine kadar takip edip bu işten kazandığı tüm parayı çaldıktan sonra dediği feneri araştırmak üzere yola çıktım. Deniz fenerine vardığımda her şeyden önce bekçiden tatlı dilimi kullanarak kilerin anahtarlarını istedim. Kapıdan içeri adım attığım gibi beni girişte bir köpek leşi karşıladı. Biraz daha ilerlediğimde tek leşin o olmadığını anlamam uzun sürmedi. İkinci bir kapıyı maymuncukla açmamla birlikte karşımda korkunç bir manzara belirdi. Görünüşe göre hainimiz garip ritüeller yapıyordu. Buradaki kelleyi belki lazım olur diye göt cebime koyduktan sonra hainin günlüğünü okumaya başladım. Yazılanlara göre aradığım hain yıllar önce Dark Brotherhood tarafından öldürülen annesinin intikamını almak istiyordu. Hedefinde Lucien'in yanı sıra bu topluluğun bizzat kurucusu olan Night Mother'ın kendisi de vardı. Okuduklarımı çok geç olmadan önce Lucien'e aktarmam gerekiyordu. Bu nedenle onun saklandığı yere doğru hızla ilerlemeye başladım. Ancak kapıdan içeri girdiğimde 4 farklı suikastçıyla karşılaştım. Yani aslında Lucien de oradaydı ama kendisi pek de iyi durumda sayılmazdı. Muhtemelen haini Lucien sandıkları için ona çok güzel davranmamışlardı. Her ne kadar onlara gerçekleri anlatabilecek olsam da Arkuan ismindeki kadın bana Lucien'in yerine artık benim atandığımı söyledi. Bu nedenle fikirlerimi kendime saklamaya karar verdim. Arkuan yanlışlıkla kardeşlikteki herkesi öldürdüğüm için çok kötü bir durumda olduğumuzu söyledim ve bu durumdan kurtulabilmemizin tek bir yolu bulunuyordu. Night Mother'ı uyandırarak onun rehberliğinden faydalanmamız lazımdı. Ona hazır olduğumu söylediğimde ritüel için Elf'e öldürdüğüm heykelin önüne geldik. Görünüşe göre Night Mother'ın mabedi bu heykelin altındaydı. Arkuan heykele gelme nedenimizi açıkladığında gizli bir kapı açıldı. İçeriye girdiğimizde Night Mother'ın ruhuyla konuşmaya başladık. Ancak tam olanları anlatırken gerçek hain maskesini düşürdü. Görünüşe göre aslında bütün olayların arkasındaki gizemli hain daha 15 saniye önce tanıştığım suikastçilerden birisiydi. Bu duruma o kadar fazla şaşırmıştım ki adam diğer iki suikastçıyı öldürüp Night Mother'ı 20 kere bıçaklayana kadar hareket edemedim. Ama kendime geldiğimde adamla savaşmaya başladım. Adamın işi bittiğinde Night Mother yanıma gelerek benimle konuşmaya başladı. Söylediklerine göre Dark Brotherhood'dan geriye ben ve Arkuan dışında kimse kalmamıştı. Bu nedenle bugünden itibaren tarikatın CEO'su gibi bir şey olmuştum. Zindanda başladığım maceramda yüzlerce masum insanın hayatını karartmış, istemediğim kadar altın kazanmış ve sonunda bu diyarın görüp görebileceği en iyi suikastçılardan birisi olmayı başarmıştım. Bugünden itibaren artık benim kudretime karşı koyabilecek hiçbir ölümlü kalmamıştı. Ama tüm bu macera beni fazlasıyla acıktırmıştı. Bu nedenle bulduğum taze elmaları yemeye karar verdim. Evet, böylece bu videonun da sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.